videoda en çok indirilen Minecraft Bedrock modlarını test ettim. Sitenin ilk sayfasında en çok indirilen modlar bulunuyor. İlk mod tarımı geliştiriyor, aynı zamanda yemek yapabilmenizi sağlıyor. Buraya domates ve lahana ektim. Ayrıca mod tamamen Türkçe. Toplam 2 milyon indirmesi var ancak modun orijinali Java'da. Evet, biraz önce gördüğünüz her şeyin aynısını buraya yerleştirdim ve domateslerin ismi de evet Türkçe. Tamam, Java'daki modu zaten daha öncesinde tanıtmıştım ve inanılmaz popüler bir mod. 13 milyon kere indirilmiş. Ama Bedrock sürümüne her şeyiyle aktarmaları süper olmuş. Mesela domatesi kesebiliyor muyuz? Sanırım hayır. Evet, aynı şeyi Java sürümünde deneyeceğim ve burada da kesemiyoruz. Bu kesilebilir durmuyor yazıyor. Dediğim gibi zaten yemek pişirebiliyoruz burada. Aynı zamanda da sıcak çikolata içebiliyoruz. Açıkçası zaten benim halihazırda beğendiğim bir mod ve Bedrock'ta olması da hoşuma gitti. Puanım 9. Sıradaki mod oyuna çanta ekliyor ve bir sürü çeşit var. Bunları maalesef giyemiyoruz bu arada. Ancak kullanmak istediğimizde sağ tıklıyoruz ve çantaların 45 slotu bulunuyor. Ama hiç eşyam yok, yani bunları yerleştiremiyorum aynı zamanda. Çanta içine çanta yerleştirebilsek sınırsız eşya taşıyabilme ihtimalimiz olabilirdi. Ama buna izin vermiyorlar. Yanınızda çok fazla eşya taşıyorsanız ve benim gibi envanter düzeni yapmıyorsanız bu çantayı kullanmak harbiden mantıklı olabilir. Fakat çok sinir olduğum bir şey var. Mesela koşarken sağ tıkladığımda çalışmıyor. Durmam, ardından sağ tıklamam gerekiyor. Yani hata bulmaya çalışmıyorum. Bedrock'ı da kötülemiyorum. Java'da da aynı mod var ve bu tarz saçma durumlar yaşanmıyor. Sadece gördüğüm şeyi söylüyorum ama Bedrock oyuncuları olarak kızıyorsunuz. Lütfen sakin olun. Her neyse, çantaların giyilebilir olmasını isterdim. Ufak bir bug rahatsız etti ama kullanılır. Puanım 6. Sıradaki mod dünyaya bir sürü yapı ekliyor. Bana bir kitap verdi ve burada kale benzeri bir şey var. İçeriği ve dışarıyı da pillager'lar koruyor. Ama içeride ne sakladıklarını merak ediyorum. Hepinizi kesmem gerekiyor. Üzgünüm. Kolay bir galibiyet oldu da burada neden zombi köylüler var anlamadım. Yani üzerlerinde deney falan mı yapıyorlar? Hadi eleyler çok normal bence. Çünkü yağmacılar eleyleri kaçırıp sinir bozanlara dönüştürüyorlar. O zaman köylüleri de iyileştirdikten sonra köleleri falan mı yapıyorlar? Neyse, bunlar teori zaten. Minecraft açıklamadığı sürece asla bilemeyeceğimiz şeyler ve burada sandık varmış. İçinde yağmacı karakolundan çıkan şeyler var. Burada sanırım başka bir şey yok ve dediğim gibi bir kitap var ve bu kitabın içerisinde bir sürü yapı var. Mesela rastgele gezerken böyle bir gemiyle karşılaştım. Keşke bu gemileri falan sürebilsek, çok iyi olabilirdi. Bu arada orada alev topları falan var. Yani kullanabildiğinizi düşünmüyorum. Hepinizi kesmeye geliyorum şu anda. Evet, sonunda hepsini temizlemeyi başardım. Bakalım içeride neler varmış. Bir sürü hazinemiz bulunuyor ve aynı şekilde çok fazla yemekleri de var. Bir dakika, bunları kullanabiliyor muyuz acaba? Mesela buradaki basınç plakasına bassam, oha bir dakika, bir şeyler devreye girdi. Ama nasıl göreceğimi bilmiyorum. Ben çıkana kadar yok oluyor zaten. Aslında şöyle bir düzenek yapabilirim. Bunu kıracağım ve yerleştirdiğim anda çalışması lazımdı. Benim redstone bilgileri gerçekten. Böyle deniyorum ve karşı tarafa ateş topu fırlatabiliyoruz. Abi bence bayağı fonksiyonlu yapmışlar. Kullanabilsek bir de mükemmel olurmuş. Bilirsiniz, yapı modları genelde doğal hissettirmiyor. Bu yüzden sevmiyorum. Ama bu güzel. Yani sadece neden her yerde yağmacı olduğunu anlamadım. Abi daha fazla savaşmak istemiyorum sizinle. Bakalım sandıklarınızda neler var. Yani normal yağmacı tuzağa düştüm ben şu an. Yani çıkamıyorum. Şuradan da çıkamıyorum. Öldürün abi, sıkıntı yok. Bu gördüklerim sadece birkaç tanesiydi. Çok daha fazlası var ve hoşuma gitti. Puanım 8. Sıradaki mod biyomlara çeşitlilik ekliyor. Hatta ineklerin bile Moobloom varyasyonu var. Bu görüntü benim bayağı bir hoşuma gitti ve karşıda mor ağaçlar var. İşte bu benim ilgimi çeker. Modun biyom eklediğini bilmiyordum. Gerçi birkaç tane bitki ve ağaç yapraklarını ekleyince biyom gibi gözüküyor. Şu ileride de büyük ağaçlar var. Bence Minecraft bu tarz meşe ağaçlarını oyuna eklemeli. Ve nasıl yani, geyik mi var? Sadece yürüyorum ve şimdiden bir sürü şeyle karşılaştım. Bu ne? Yani şundan bahsetmiyorum, bu ne? Bu yosun alısı değil mi ya? Niye dikey duruyor ki? Bu da mı Minecraft Bedrock bug'ı? Adamlar kendileri yapmış. Gerçi geyik falan vardı da oğlum, ne oluyor lan burada? Zombiler geldi galiba, savaş çıktı. Bu adam niye burada? Ne satıyorsun abi? Bunu satabiliyor muyum sana? Evet, satamıyorum galiba. Bu arada ağaçların üzerindeki mantar detayları da bayağı bir hoşuma gitti. Yeni çiçek varyasyonları da eklenmiş. Bunlar da hoşuma gidiyor kesinlikle ama bu tarz şeyler hoşuma gitmiyor. Çünkü en azından bana çok sıradan geliyor. Yaprak rengini değiştirmek falan çok kolay bir şey
şey çünkü. Ama buna rağmen detay eklemeyi unutmamışlar ve dökülen yapraklar burada birikmiş. Hatta bunu bilerek mi yaptılar bilmiyorum ama suyun üzerinde bile yüzebiliyorlar. Ve varyasyon olarak küçük ağaçlar da yerleştirmişler. Aslında bu biyomu bile o kadar da düz yapmamışlar. Bu modu sevdim. Puanım 10 üzerinden 9. Bu kanalda 10 puanı çok fazla göremeyeceksiniz. Sıradaki mod eşya fizikleri ekliyor. Tabi havada duran şeylerden bahsetmiyorum. Bunlar Minecraft'la alakalı şeyler. Ve oha lan o ne? Neyse mantarı deneyelim. Kırdım ve yere attığımda 3 boyutlu bir şekilde görebiliyorum. Eğildiğimde de geliyor. Ve eğilmezsem öylece duruyor eşya. Eğildiğim anda elime geliyor. Ayrıca eğilerek atmaya çalıştığımda Pokemon topu fırlatıyormuşum gibi gözüküyor. Ama Action Staff'la beraber oynadığım için yüksek ihtimalle şunlar bug'lı gözüküyorlar. O yüzden daha düzgün gösterebilmek için kapattım ve gözlerim kanıyor şu an. Önceki bölümde Bedrock modlarını denerken Action Staff modundan dolayı çoğu şey çalışmıyor dediniz ki ben bunu videoyu çektikten sonra anladım. Oha hava karardı. Her neyse işte ben de Action Staff'ı kullanıyorum çünkü şu an bence oyun çok kötü gözüküyor. Yani canlı görsellerde görsellere öncelik ver diyorum. Ona rağmen Action Staff olmadan o kadar kötü gözüküyor ki renkler öyle kullanmak istemedim açıkçası. Her neyse konumuza gelelim. Elimdeki eşyaları yere atıyorum ve gördüğünüz gibi fizikleri varmış gibi hareket ediyorlar. Hatta onları ittirebiliyoruz, aynı zamanda lavada atabiliyoruz. Tabi bu blokları kırdığımda yine havada kalıyorlar, öyle fizik eklemiyor ama eşya fizikleri ekliyor. Ve bu benim hoşuma giden bir özellik, o yüzden puanım 8. Sıradaki mod oyuna çok fazla kalkan ekliyor. Ve bu kalkanların her birinin kendine ait bir özelliği var. Mesela magma kalkanı düşmanları yakabiliyormuş. Ve burada bir demir golem var. Demir golem de benim düşmanım sayılır. Gel bakalım senin üzerinde deneyeceğim hemen. Evet gerçekten işe yarıyor galiba. Kalkanım nerede? Yani dışarıdan bakınca kalkanım gözüküyor ama buradan gözükmüyor garip bir şekilde. Şaka maka hiçbir şey yapmadan demir golemi keseceğim sanırım. Ve kalkanımı kırdı. Kalkanın daha dayanıklı olacağını sanıyordum. Bu arada kutup ayısı da saldırmak için geliyor sanırım. Evet şimdi kalkanlardan birini seçmem gerekiyor. Bunu seçeyim. Umarım ölmem ya da kalkanım kırılmaz. Sonunda demir golemi kesmeyi başardı ve 2 tane kalkanım gitti. Valla bütün kalkanları tek tek denemek istemiyorum. 2 tane kalkan seçtim. Biri TNT'li kalkan zaten, ne olduğunu biliyorsunuz. Diğeri de göz kırpan bir kalkan, o yüzden aldım zaten, dikkatimi çekti. Evet senin üzerinde acilen denemem gerekiyor sanırım. Çünkü yanıyorsun ve söndüreceğim seni, bir dakika. Atla bakalım suya. Oğlum zombinin hayatını kurtardım az önce. Emin olun bunu başka herhangi bir videoda göremezsiniz. Hayırsever iyilik meleği Apennik zombiyi hayata geri döndürüyor. Üzgünüm ama bunu da denemem gerekiyordu üzerinde. Niye ölüyorsun ki ya? Ben senin gibi zombiyi nereden bulacağım ki şimdi? Mesela ineğin üzerinde denesem olmuyor zaten. Bloklama mantığına göre çalıştığından dolayı birinin bize saldırması gerekiyor. Ve o kişiyi buldum ama elinde mızrak var. Korkmalı mıyım bilmiyorum. Geriye doğru atabiliyoruz ve geri gittiğinde de tıslama sesi geliyor ama patlıyor mu bilmiyorum. Yani patlasaydı yüksek ihtimalle şimdiye ölmüştü diye düşünmekteyim. Ama bu ölmüyor, hatta beni öldürdü. Diğer kalkanları da tabii ki merak ediyorum. Baksanıza şunlara, çok havalı gözüküyorlar. Ama sıradaki modlara geçmemiz gerekiyor. Bu moda puanım 10 üzerinden 7. Sıradaki mod yerdeki eşyaların hologramını gösteriyor. Yani eşya toplarken zaten Minecraft'taki bloklar birleşiyor sürekli ve kaç tane toprak olduğunu görebiliyorsunuz da niye birleşmiyorsunuz? Evet ben birleştiklerinden falan bahsettim ya, birleşmiyorlar. Yani bana inadına yapıyor bence oyun. Ya da biri eşyaları yere attığı gibi kaç tane olduğunu görebiliyorsunuz. Tabi İngilizce gözüküyor ve bazen yok oluyor. Öyle hataları var modun. Yani benim çok işime yarayacak gibi durmuyor ama 1,5 milyon kere indirilmiş. Demek ki bazılarının işine yarıyor. Bu puanlar kendime göre, o yüzden puanım 3. Sıradaki mod oyuna mobilyalar ekliyor ve bunlar sadece bir kısmı. Hocam ben mod tanıtımı yapıyorum, sen niye bir anda var oluyorsun ya? Ayrıca garip bir şekilde adamın lamaları da kayıp. Neyse tam olarak buradan başlayacağım. Dümdüz doğum günü hediyesi bulunuyor ve hiçbir şekilde etkileşime giremiyorsunuz bununla. Ancak buradaki zille etkileşime girebiliyorsunuz. Evet sonra başka etkileşime girebileceğimiz piyano var. Hemen çalabiliyorum. Ne kadar çok alakasız sesler gelse de sonuçta etkileşime girebiliyoruz. Ya buradaki çoğu şey dekor aslında. Buradaki süpürgeden kutulara kadar, kitaplıklara kadar. Ama benim favorim tabii ki de buradaki teleskop. Benim küçüklükten beri teleskop alma hayalim var bu arada. Ama teleskoplar gerçekten çok pahalı. Ucuza da var tabii ki ama onlar çok iyi değil. Bir de İzmir'de ışık kirliliği çok fazla. Her neyse maksimum oyunda buraya teleskop yerleştirebilirim sanırım. Sandalyelerimiz var ki bence gayet tutarlı çalışıyor. Daha önceden oturma modlarına bakmıştım, Bedrock'ta çok kötülerdi. Burada karakterimin görüntüsü asla sapıtmıyor. Ayrıca
karşımda dama var. Eğer ki mutfak yaparsanız tabağınıza kurabiye yerleştirebiliyorsunuz bu arada. Envanterimde bulunan kırmızı kalemle de tahtaya istediğimiz gibi yazılar yazabiliyoruz. Yok, sadece bir tane yazabiliyormuşuz. Tahtada şifreli bir şeyler yazıyor. İpucu vereyim, videoyu beğenmenle alakalı bir şeyler işte. Ve bunun tam yanında bir tane de ayna var. Tam karşısına geçip sağ tıklıyorum ve aynadan kendimi görebiliyorum. Sanırım buradaki her şeyi gösterdim. Gerçi bir dakika, şurada mayın vardı. Yani üzerine çıkıyorum, herhangi bir şey olmuyor bu arada. Ve sadece görsel olduğunu düşünüyorum ama tekneyle deneyeceğim. Üzerine doğru geldim ve herhangi bir şey olmadı. Mayın konusunda bir tık hayal kırıklığına uğramış olsam da buradaki şeyler neredeyse modun içindekilerin %15'i falan. Yani daha fazlası var. O yüzden mod hoşuma gitti ve çeşitlilik sunuyor. O yüzden benim puanım 10 üzerinden 8. Sıradaki mod oyuna özel eşyalar ekliyor. Mesela bu balta gibi ama bu normal bir balta değil. Bu ağacı kırdıktan sonra sadece bu değil, etrafındaki ağaçlar bile kırılıyor. Ve yapmanız gereken tek şey etrafta dolanarak ağaçları toplamak. Sıradaki eşyamız da bir orak ve buna sağ tıkladığımızda 3x3'lük bir alandaki tüm ekinleri topluyor. Eğer devasa bir tarlanız varsa çok işinize yarar bu eşya. Ha, bu arada şeyi demeyi unuttum. Sağ tıkladıktan sonra buğdayları da otomatik ekiyor. Sonraki eşyamız da bir kürek ve ismi de kar küreği. Ama burada da kullanabiliyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu eşyalar normal eşyaların çok daha iyisi. Sırf isminin hakkını vermek için buralara kadar geldim ve sağ tıkladığımda bir tane kar topluyor. Yani patikaları 3x3 yapan bir kar küreği neden karları tekliğe alıyor ki? Evet, bence isimlendirmede küçük bir problem var. Mesela bana bu da saçma geldi. Normalde elimde bir çekiç var ama kazma olarak kullanabiliyorum ve 3x3'lük alanları kırıyor. Yani çekiçle gerçekten taş toplayabileceğimizi sanmıyorum. Sonuncu eşyamızı da pek beğenmedim açıkçası. Sağ tıkladığımızda sadece bu şekilde tarım arazisine dönüştürüyor her yeri ve çapadan hiçbir farkı yok bence. Gerçi tek bir tane farkı var. Asla canı gitmiyor ve sınırsız kullanabilir. Kutup ayısı burada ne yapıyor ya? Her neyse, bu orağı falan beğendim. Aynı şekilde baltalı da mükemmeldi bence ama genel bir puanlama verdiğim için puanım 6. Sıradaki mod cevherlerin parlamasını sağlıyor. O yüzden mağaraya gitmeliyim. Tam mağaraya gidecektim de burası çok iyi değil mi ya? Gemi böyle kareye oturmuş. 2 tane köy var. Valla Minecraft'ta gerçekten güzel oyun ha. Şimdi mağaraya girişimi yaptım ama etraf çok karanlık gerçekten. Ama burası karanlık. Etraf inanılmaz aydınlık gözüküyor. Ve yukarıda kutlama var galiba. Her neyse, olayımız gerçekten çok basit. Cevherler beni alın dercesine bu şekilde parlıyorlar ve bir şey anlatıyordum ya. Fakat mantığı ne kadar güzel olursa olsun inanılmaz parlak gözüküyorlar ve oğlum sakin olun lan. Şu anda can güvenliğim olmadan video çekiyorum resmen ama burası güvenli gibi duruyor. Fakat yine söylemeliyim ki inanılmaz parlak ve göz ağrıtıyor bence. Yani aydınlık yerle karanlık yer arasında yumuşak bir geçiş olmasını isterdim. Çünkü meşale bile bu kadar aydınlatmıyor. Her neyse, mantık güzel ve hayır dur, zombi zamanı değil. Harika. Puanım 5. Sıradaki mod oyuna yeni başladıysanız işinize yarayabilir. Mesela gezerken baktığınız eşyanın ne olduğunu hemen yukarıdan görebiliyorsunuz. Aynı şekilde baktığınız eşyanın hangi materyalle kırıldığı da gözüküyor. Mesela baltayla kırılıyormuş. Tabi biz bunları biliyor olabiliriz ama Minecraft'ta yeni başlayan biri için aslında mantıklı olabilir. Ama tabii ki bu tarz modların bir kullanım senaryosu daha var. Mesela büyük ve karışık mod paketleri oynayanlar için çok iyi bir mod. Bu arada burada bir sandık var ve sandığın üzerine geldiğimde hangi yöne baktığına kadar çok detaylı şeyler yazıyor. Ama ben bu sandığı açmadan içinde ne olduğunu görebilirim. Yani bir tık hile gibi hissettiriyor ama eğildiğim anda içinde kırık taş olduğunu görebiliyorsunuz ki gerçekten de kırık taş var. Sonra etrafta gördüğünüz mobların canlarını da anlık olarak takip edebiliyorsunuz ve zombinin animasyonu da gözüküyor. Her şeyi detaylı görebildiğiniz için ekinlerin ne kadar büyüdüğünü hızlıca kontrol edebiliyorsunuz. Bir de tüm bunları ayarlar menüsü üzerinden istediğiniz gibi düzenleyebilme fırsatınız da var. Kısacası böyle bir moda ihtiyacın varsa sana her şeyi sunuyor neredeyse. Puanım 8. Sıradaki mod oyuna silahları ekliyor ve hemen videoyu beğen. Önceki videoda silahların animasyonları çalışmamıştı çünkü Action'dan staff kullanıyordum. Şu anda maalesef ki kapattım çünkü uyumlu değiller. Ancak şu an bunda da pelerinim bozuk. Harika. Şimdi şu tarafa gitmeye birazcık tırsıyorum çünkü etrafta teröristler var ki bana da saldırıyorlar şu anda. Bildiğin CS'nin aynısını yapmışlar. Ses efektlerine kadar. Hatta şöyle bir AWP'm var. Dürbünle açamıyorum. Ve yandan gelen adama
öldüm. Harika. Ayrıca doğduğum yer niye adamların base'i? Sanırım buradan kurtulabilmek için creative moda geçmem gerekiyor. Evet, güvenli bir yere geldim sanırım ve elimde karambit var. Counter Strike oynayanlar bilir. Ancak bunny hop yapamıyorum. Bir de doğduğum yer sürekli teröristlerin bulunduğu yer. Hatta burada da galiba bir teröristimiz var. Yani sesini duyuyorum ve sıkmaya başladı. Hatta domuzu öldürdü. Tamam, onu indirme zamanı. Merhaba. Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Sol tuşa bastığımda havalı hareketler yaptım ben yanlışlıkla. Bak mesela sol tuşa bastığım anda böyle havalı hareketler yapıyor ateş etmek yerine. Ve gene bunu yaparken burada öleceğim. Ya bunlar niye bu kadar kalabalık? Abi tamam, AK-47'den devam. Sağ tıkladığımızda ateş edebiliyormuşuz. Bunu öğrenmiş oldum şu anda. Ve mermiler gerçekten çok alakasız gidiyor. Bana biri sıktı. Aha, tam karşıdalar. Oğlum hatta o kadar fazlalar ki birbirlerini öldürüyorlar yanlışlıkla. Bu arada AWP'nin dürbününü açmayı buldum. Harika hissettiriyor. Hatta duman efektleri falan çıktı. Şaka maka bu kadar fazla bot olmasa ve arkadaşlarınızla oynasanız bu mod sarabilir. Puanım 9. Ve gene öldürüyorlar. İnanılmazsınız gerçekten. Sıradaki modda diyecektim ama bu bir shader. Ve Bedrock sürümünde shader'lar mod olarak yükleniyormuş. Hatta ben shader olduğunu da bilmiyordum. Yani sadece Minecraft'ın eklediği Vibrant Visuals var diye biliyordum, öyle değilmiş. Ve sadece görsel bir şey için ne anlatabileceğimi bilmiyorum. Su fena durmuyor işte. Onun dışında pek bir şey aklıma gelmiyor açıkçası. Bu arada çok parlıyorum şu anda. Shader'da o özelliği beğenmedim ama bu aslında Vibrant Visual'ın modifiye edilmiş hali gibi bir şeymiş. Zaten ayarlarda da Vibrant Visuals'ın altyapısını kullandığını belli ediyor. Yani bana kalırsa fena durmuyor. Puanım 7. Sırada XA modu var. Neden kaynak paketi değil diye düşünüyordum. Sebebi bu eşya. Çünkü normalde XA kaynak paketlerini açtığımızda tüm cevherler gözükür. Mesela burada bakır cevheri var, parlar bu şekilde, diğerleri de görünmez olur. Ancak buradaki mantıkta sağ tıkladığım anda bir tane gözlük giyiniyorum ve bu gözlüğün neler görmesi gerektiğini buradan ayarlayabiliyorum. Etrafta çok fazla bakır cevheri varmış. Neden siyah olduklarını düşünüyorsanız büyük bir ihtimal kaynak paketinden ve gözlüklerin görünüşü de bu şekilde. Evet, tahmin ettiğim gibiymiş. Her şeyi kapattım ve bakırları görebiliyorum ve güzel de gözüküyorlar bence. Hatta bir bakıra gidelim diyeceğim de ne oluyor lan? Elimin animasyonu kayboldu. Yani bayağı blok kırmaya çalışırken az önce elimin animasyonu yoktu ve bunu gördünüz, yani delirmedim herhalde değil mi? Evet, bakırın yanına geldim. Ki çok parlak olduğu için anlayamıyorum ama kırdığım gibi evet bakır envanterime geldi. Mesela buradan diğer özellikleri de aktif ediyorum. Evet, şimdi tüm özellikler aktif ve gözlüğü giydiğim gibi her yerde cevher var. Şu an gerçeklikten soyutlanmış gibi hissediyorum. Çok garip. Açıkçası inanılmaz fazla göz yoruyor ama herhangi bir XE kaynak paketinden daha iyi gözüküyor. Bu arada yükseltmeler de yapabiliyorsunuz. Mesela mob yükseltmesi yaptım ve gözlükten de bunu aktif ettiğimde yakındaki mobları görebiliyorum. Kısacası bu şekilde yükseltmeler olması, aynı zamanda istediğimiz zaman kapatabilmemiz harika şeyler. Bu mod beklemediğim kadar iyi. Puanım 9. Sonuncu modda anında yapı yerleştirebiliyorsunuz. Hem de bu eşyayla. İçinde seçebileceğiniz farklı yapılar bulunuyor. Mesela 4 tane ev türü var. Böyle bir şey seçmek istiyorum. Şimdi bir tane ev seçtim ve yerleştir dedikten sonra hata verdi. Abi çok heyecanlıydım bu arada ya. Bir daha tıklıyorum ve evi yaptı gerçekten. Bir anda bedavadan evim oldu şu anda. Az önce yerleştirdiğim binayı geri alabiliyorum bu arada. Aynı Word Edit mantığında yapmışlar bence. Ve başka yapılar da denemek istiyorum. Farmlar kısmında mesela demir farmı var. Ve buradan animasyonu da seçebiliyorum. Blokları tek tek yerleştirsin ve gönder dedikten sonra oy çok iyi yaptı. Ya Word Edit zaten muazzam bir mod. Bedrock'da bunu taşımaları gerçekten harika. Ve son olarak bir yapı daha deneyeceğim. Buraya yerleştirmek istiyorum ve bam. Bir dakika, ben bunu istememiştim yalnız. Benim seçtiğim tam olarak üsttekiydi ama nedense böyle bir yapı yaptı. Optimize bir şekilde yapabilmesi gerçekten çok iyi ama sadece belirlenen yapıları oluşturabiliyoruz. O yüzden puanım 9. Ekrana çıkan videolarımı izlemeyi ve videomu beğenmeyi de unutma. Hoşça kal.